17 Nisan 2026 akşamı Las Vegas'taki Dolby Live'da düzenlenen WWE Hall of Fame töreninde Stephanie McMahon onurlandırılan ilk isim olarak sahneye çıktı. Kızları Aurora, Murphy ve Wang ile annesi Linda McMahon tarafından takdim edildi. Konuşmasının ortasında bir anda ciddileşen Stephanie doğrudan Triple H'e döndü ve bugüne kadar hiçbir McMahon'ın kamu önünde söylemediği kadar samimi ve cesur sözler sarf etti. Paul, sen benim ruh eşimsin, sen benim kahramanımsın ve hayallerimdeki adamsın. Ve kayıtlara geçsin diye söylüyorum, İlk sen bana kur yaptın, seni flörtöz şerefsiz. Stephanie bu sözlerle yalnızca bir aşk itirafında bulunmakla kalmadı. Aynı zamanda yıllar önceki tartışmalı ilişkisinin kendi versiyonunu resmen kayıtlara geçirdi. Peki bu masum flörtleşmeye nasıl oldu da Chyna'nın hayatını mahveden bir ihanete dönüştü? Ve işte bu konuşmanın yapıldığı tarih hiç de rastlantı değildi. 17 Nisan 2026. Bu tarih Chyna'nın ölümünün tam 10. yıl dönümüydü. Çünkü Chyna 17 Nisan 2016'da henüz 46 yaşındayken hayata veda etmişti. Düşünün, Stephanie McMahon Chyna'nın ölüm yıl dönümünde Triple H'e olan aşkını tüm dünyaya haykırıyor. Üstelik bu aşk Chyna'nın sırtından yürütülmüş, Chyna'nın kariyerini ve ruh sağlığını paramparça etmişti. Bazıları buna kader dedi, bazıları ise acımasız bir ironi. Chyna'nın anlattığına göre Triple H ile Stephanie arasındaki ilişki başladığında Chyna hala Triple H ile birlikteydi. Chyna ve Triple H uzun süre gerçek hayatta da sevgiliydiler. Chyna, Triple H'in çantasında Stephanie'ye yazılmış bir aşk mektubu bulduğunda her şey değişmişti. O mektupta yazılanlar Chyna'nın tüm dünyasını yıktı. Ardından gelen tuvalet yüzleşmesi, Vince'in Fox'la kovma kararı. Artık hepsi tarihe geçmişti. Ancak Stephanie'nin 2026'daki bu konuşması yıllar sonra gelen bir meşrulaştırma hamlesiydi. Ben onu önceden seviyordum, o bana kur yaptı diyerek hem kendini hem de Triple H'yi aklıyordu. Ama unuttuğu bir şey vardı. O sırada Chyna hala oradaydı ve çok büyük bir acı çekiyordu. Ve konuşmasını yaptığı gün Chyna'nın ölüm yıl dönümüydü. Chyna'nın ses kaydında anlattığına göre olaylar patlak verdiğinde Vince McMahon onu odasına çağırdı ve şu itirafı yaptı. Foyamız ortaya çıktı. Vince, kızı Stephanie'nin bir güreşçiyle ilişkisinin şirket için felaket olacağını biliyordu. Ama daha da kötüsü, bu ilişki Chyna gibi bir yıldızın sırtından yürütülüyordu. Sonuç olarak Chyna'ya bir faks gönderildi ve WWE'den kovuldu. Tek bir imza, tek bir kağıt parçasıyla. Attitude Era'nın en önemli kadın güreşçilerinden biri kapının önüne konulmuştu. Stephanie Hall of Fame konuşmasının sonunda yaptığı espriyle aslında her şeyi özetledi. Boğazını temizleyen Stephanie yıllar önceki o kötü karakterine büründü ve ikinci sınıf güreşçi lakabını bu kez Sami Zayn için kullandı. Sanki şöyle der gibiydi. Evet, ben o kötü kızım ama kazanan ben oldum. Ve gerçekten de öyle oldu. Stephanie Triple H ile evlendi. WWE'nin yönetim kuruluna girdi. Milyon dolarlık imparatorluğun ortağı oldu. Chyna ise yıllar sonra yalnız ve bağımlılıklarla boğuşarak hayata veda etti. Tam da 10 yıl önce 17 Nisan'da. Stephanie'nin o konuşması bir aşk ilanından çok daha fazlasıydı. Aynı zamanda bir iktidar gösterisiydi. Ben kazandım, o kaybetti'nin kibarca söylenmiş haliydi. Ama bunu Chyna'nın ölüm yıl dönümünde yapmak, bu ya kör bir tesadüftü ya da tarihin en acımasız ironilerinden biri. Ringin öteki yüzü olarak sadece ışığı değil, gölgeyi de göstermeye devam edeceğiz. Chyna'nın hikayesi, bir ihanetin, bir mektubun, bir faksın ve bir ölüm yıl dönümünde yapılan bir aşk itirafının ardında bırakılan bir efsanenin hikayesidir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Stephanie'nin bu konuşmayı tam da Chyna'nın ölüm yıl dönümünde yapması sizce tesadüf mü? Yoksa duyarsızlık mı? Yorumlarda buluşalım.